Sınavdan yüksek notlar almak isteyenler atlayın bakalım yazı hazırlık balonumuza. Yazılarınızı uçurmaya geldim. Uçabiliyorum! Uçacaksın, uçacaksın havalara! Ücretsiz PDF dosyalarımıza açıklama kısmında bulunan linklerden ulaşabilirsiniz. Tüm derslerimizde ücretsiz PDF dosyalarımız mevcut. Hepsini indirip dersler esnasında kullanmanızı tavsiye ederim. Yazı hazırlık dersimize biraz sonra geçeceğiz çocuklar. Geçmeden önce ben ufak hatırlatmalarda bulunmak istiyorum size. Bugün yazılıya yönelik olarak sorular çözeceğiz. Soruları çözerken de minik size konu hatırlatmaları yapacağım. Ama sizden ricam şu: eğer ben minik hatırlatmalar yaptığım halde o konuyu anlayamıyorsanız, o soruyu çözemiyorsanız o konuyu hiç anlamamışsınız demektir. O zaman ne yapacaksınız? Hemen not alacaksınız. Ben şu konuyu anlamamışım ya da direkt konunun ismini yazabilirsiniz. A konusu, B konusu, C konusu gibi. Daha sonra bu dersimiz bittikten hemen sonra o konunun videosunu izlemeniz lazım. Kanalımızda tüm videolar mevcut. Yazarsınız o konuyu, A konusu, B konusu, C konusu diye. Hemen o konuyu izlersiniz. Daha sonra sorularını çözersiniz. Anlaştık mı? Hiçbir şekilde konu eksiği bırakmayalım. Şimdi sıkı tutunun sevgili öğrencilerim. Matematik bilgilerinizi uçuracak dersimize geçiyoruz. Evet çocuklar, sorumuza bakıyoruz. Bize diyor ki bir sayının 5 eksiğinin 3 katı aynı sayının 2 katının 5 fazlasından büyüktür. Buna göre bu sayının alabileceği en küçük tam sayı değerini bulunuz. Pekala bulalım. Şimdi bir sayı, hangi sayı bilmiyorum. O zaman x. X'in diyor 5 eksiğinin. 5 eksiği ne demek? 5 çıkart demek. 3 katı. Bakın 5 eksiğinin 3 katı dediği için bunu parantez içine alıp 3 ile öyle çarparız. Aynı sayı ne bizim? X. X'in 2 katının. Bakın X'in 2 katının 2 ile çarpıyorum. 5 fazlasından. Sırayla gidiyorsunuz. 2 katının 5 fazlası dediği için artık önce 2 ile çarpıp sonra 5 ekliyorsunuz. 5 fazlasından büyüktür diyor. Hemen büyüktür diyelim. Tamam. Buna göre bu sayının alabileceği en küçük tam sayı değerini bulunuz. Hadi gelin bulalım. Öncelikle şuradaki 3'ü içeriye doğru dağıtalım. 3 çarpı x, 3x, 3 ile eksi 5'i çarpıyorsunuz. Eksi 15 büyüktür 2x artı 5'ten. X'leri bir tarafa, sayıları bir tarafa atıyorum. Şuradaki 2x'i sol tarafa, eksi 15'i sağ tarafa atıyorum. 3x eksi 2x büyüktür 5 artı 15'ten. Geçerken bildiğiniz gibi işaret değiştirirler. 3x'ten 2x'i çıkarttım. X büyüktür 5 ile 15'i topladım 20. X büyüktür 20'den diyor. Peki x 20'den büyükse en küçük alabileceği değer nedir? 21'dir. 20'den 1 büyük. 21. Bize de zaten en küçük tam sayı değerini soruyordu. O zaman nedir? En küçük tam sayı değeri 21'dir. Evet, burada bize bir şekil verilmiş çocuklar ve şeklin içerisinde ABC ve ADC üçgenleri verilmiş. Buna göre diyor şekildeki en uzun ve en kısa kenarları bulunuz. Haydi gelin bulalım. Bunlarda ne yapacağız? Öncelikle açıların hepsini bilmemiz lazım. Açılara göre kenarları değerlendireceğiz aslında. Üçgenin iç açıları toplamı neydi? 180'di. Bakın burası 90, burası 40. Buraya ne kalır o zaman? 90 ile 40'ı toplayın. 130. 180'den 130'u çıkartın. 50. 60, 70 buraya ne kalır çocuklar? 60 ile 70'i toplayınız. Kaç olur? 130. 180'den 130'u çıkartın. 50. 50 derece. Hepsini bulduk. Şimdi iki üçgeni ayrı ayrı değerlendirip sonra ortak kenardan yani AC'den bir çıkarım yapacağız. Tamam mı? Hadi gelin bakalım. Öncelikle ABC üçgeni için duruma bakıyorum. ABC üçgeni için. ABC üçgeni için değerlendirmemizi yapalım. Sonra diğerine bakarız. Olur mu? ABC üçgeni için bakıyorum. En büyük kenar hangisi? En büyük açı hangi kenarı görüyorsa o. Bakın 90 derecelik açı hangi kenarı görüyor? AC kenarını. O zaman diyoruz ki AC kenarı büyüktür. Hangisinden büyüktür? 50 derecenin gördüğünden. Yani buradan. BC'den. BC de büyüktür hangisinden? AB'den.
Tamam. Çıkarımımızı yaptık. Burası tamam. Şimdi geldik diğer üçgenimize. Diğer üçgenimiz ne? ADC üçgeni. ADC üçgeni. Şimdi ADC üçgenine bakalım hep birlikte. En büyük kenar hangisi? 70 derecenin gördüğü en büyük kenardır. Yani AD. AD büyüktür. Hangisinden? 60 derecenin gördüğünden. DC'den. DC de büyüktür. Hangisinden? AC'den. Şimdi ikisinden ne yapacağız? Bir çıkarım yapacağız hep birlikte. İkisini birleştireceğiz aslında. Şöyle farklı bir renkle devam edeyim. Bakın çocuklar. AD büyüktür DC'den, DC büyüktür AC'den. AC. Burada da vardı AC. AC'den sonrasını devam ettirsek bu şekilde olur mu? Olur. Hadi yazalım. AD büyüktür DC'den. DC büyüktür AC'den. AC bizim ortak kenarımızdı. Bakın AC burada. AC büyüktür neyden? BC'den. BC de büyüktür AB'den. Harika. Çıkarım tamamlandı. Bütün kenarları biz sıralayabildik. Harika. O zaman en uzun ve en kısa kenarı bulalım. En uzun kenar AD. En kısa kenar AB. İşte bu kadar. Sevgili öğrencilerim, bildiğiniz gibi sizlere faydalı olabilecek içerikler üretiyoruz. Bu içeriklerin daha fazla büyüyebilmesi ve daha fazla insana ulaşabilmemiz için sizlerin yardımına ihtiyacımız var. Sizlerden ricam kanalımıza abone olmanız, bildirimleri açmanız, bütün videolarımızı beğenmeniz ve bol bol yorum atmanız olacak. Hatta WhatsApp'ta, sınıf gruplarınızda ve sosyal medya hesaplarınızdan bize paylaşırsanız da gerçekten çok mutlu olurum. Şimdiden hepinize çok teşekkür ediyorum ve size kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Sorumuza hep birlikte bakalım. Aşağıdaki ACDE dikdörtgeninde demiş. AF eşittir 10 cm. Bize vermiş bakın burada. FD eşittir 15 cm. Bu da burada. Ve ED eşittir 18 cm. Burası da bizim için tamam. Şimdi AFD ve BPE noktaları doğrusal olduğuna göre demiş. BC kaç santimetredir? Yani şurayı mı soruyor bize? Evet, burayı soruyor. Peki nasıl bulacağız? Benzerliği kullanacağız. Şimdi çocuklar öncelikle neyi biliyoruz? Z kuralını biliyoruz değil mi? Z kuralı. Bakın bu bir dikdörtgen olduğu için aşağı ve yukarı kenarları birbirine nedir? Paraleldir. AFD'nin de biz ne olduğunu biliyoruz. Doğrusal olduğunu biliyoruz. O zaman şurada bir Z ortaya çıkar. O zaman deriz ki şuradaki açıyla buradaki açı birbirine eşittir. Z kurallarından ötürü. Ters Z de var burada. Bakın onu da gösterelim. Şöyle. Bu da böyle bir Z çiziyor. Buradaki açıyla maviyle çizdiğim buradaki açı nedir? Birbirine eşittir. Ve iki şer açıları birbirine eşitse ortada kalan açı da birbirine eşit midir? Evet. Zaten burada da ne var? Şöyle sırt sırta vermiş açılarımız var. Bunlar da zaten normalde nedir? Birbirine eşittir. Bu da birbirine eşit. Şimdi eğer bizim iki tane üçgenimizin açıları eşitse buradan benzerliğe geçebilir miyiz? Evet, geçebiliriz. Peki nasıl bir benzerlik kuracağız hocam? Şu şekilde. Çocuklar hangi açı hangi kenarı görüyorsa bunları oranlayacağız. Hadi yapalım. Bakın mavi açının gördüğü 10 santimetre. Mavi açının gördüğü 15 santimetre. Küçük üçgen bölü büyük üçgen diyelim. Mavi açının gördüğü 10 santimetre. Mavi açının gördüğü 15 santimetre. Burası tamam. Eşittir diyeceğiz ve bir orantı oluşturacağız. Hangisi eşittir? Yeşil. Yeşil açının gördüğü AB. AB kenarı. Bu da AD gibi oldu. Şöyle yapalım. AB kenarı. Yeşil açının gördüğü ED yani 18 santimetre. Burada bir orantı oluştu mu artık? Evet, oluştu. Şimdi ne yapacağız? İçler dışlar çarpımı yapacağız. Haydi yapalım. İçler dışlar çarpımı. 10 çarpı 18 eşittir 15 çarpı AB olacak. Her iki tarafı 15'e böldüğümüzde de sadece AB burada
kalır. Şimdi AB'yi bulmak için buradaki işlemimizi gerçekleştirelim. Yukarıyı da 5'e bölüyorum. 2. Aşağıyı da 5'e bölüyorum. 3. 18'de de 3'ü sadeleştirelim. 1'e 6. 6 ile 2'yi çarpın 12. Yani AB. A'yı unuttuk. Şöyle silelim. Evet. AB. Yine AD gibi oldu. AB eşittir. Ne dedik? 12 santimetre dedik. AB 12 santimetreymiş. Bize şuradaki soru işaretini soruyordu. Burayı bulmamız kolay mı? Dikdörtgen olduğu için uzun kenar 18 santimetre ise burası da 18 santimetre olacak. 12 ise buradaysa soru işaretine ne kalır çocuklar? 6 kalır. BC kaç santimetreymiş? BC eşittir 6 santimetre deriz. Dertlere derman olmaya geldik. X ekleyeyim. Burada X eklersem. Nerede işimize yarayacak? Ankara, Konya, İstanbul. Sevimli Matematik'te LGS hızlandırma kampı çok yakında başlıyor. Kısa tekrarlar, yeni nesil sorular ve ücretsiz PDF'ler seni bekliyor. Abone ol, bildirimleri aç, bu fırsatı kaçırma. Güzel, böyle özelliklerimizi kullanabileceğimiz tatlı bir sorumuz var burada. Bize diyor ki aşağıdaki ABCD dikdörtgeninde AF eşittir 6 santimetre, DF eşittir 8 santimetre. Ya bakar bakmaz özel üçgeni görmüş olmanız lazım. 6, 8, 10. Direkt yapıştırın. Devam etmeden önce. Sonra devam ediyorum. DE eşittir 12 santimetre. EC eşittir 5 santimetre. Özel üçgeni gördünüz değil mi? 5, 12, 13 üçgeni. Bu da tamam. Artık dikdörtgenimin ben uzun kenarlarını ve kısa kenarlarının uzunluklarını biliyor muyum? Evet, 10'a 13. Harika. Buna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetre karedir demiş. Boyalı bölge böyle şekilsiz, biçimsiz bir şey değil mi? Eğer size böyle biçimi, şekli belli olmayan bir şey veriyorsa bunda şunu yapmanız lazım. Tüm şekilden bildiğiniz şekilleri çıkartın. Tamam mı? Tüm şekilden. Tüm şeklimiz ne? Dikdörtgen. Öncelikle dikdörtgenin alanını bulalım. Hemen yazalım. Dikdörtgen alan. Tüm alanı buluyoruz, tamam mı? ABCD alan diyelim hatta. Alan ABCD. Alan ABCD'yi nasıl bulursunuz? Dikdörtgen olduğu için 13 çarpı 10 dersiniz. Bu da 130 santimetre kare. Bu dursun cebimizde. Bunu kullanacağız sonra. Sonra neyi bulacaksınız? Bildiğiniz şekillerin alanlarını. Ben AFD üçgeninin alanını bulabilir miyim? Evet, bulurum. O zaman diyeceğim ki alan AFD. Şöyle onu da şurada bulalım. Alan AFD. AFD'nin alanını bulalım hep birlikte. Bu nedir çocuklar? Bu bir dik üçgen. Peki ben bunun alanını nasıl bulurum? 2 tane kenarını çarparım. Dik kenarlarını 6 ile 8'i. 6 çarpı 8 bölü 2 derim. Üçgenin alan formülü. 6 kere 8 48 bölü 2 24 santimetre kare. Bu da cebimizde dursun. Şimdi neyi bulacağım? DEC üçgeni. Alan DEC diyorum. Alan DEC'yi nasıl bulacağım? Yine bir dik üçgen olduğu için 12 ile 5'i çarpacağım. 12 çarpı 5 bölü 2 diyeceğim. 12 ile 5'i çarptım. 60 bölü 2'den 30 santimetre kare. Şimdi çocuklar ben şuradaki beyazın alanını biliyorum. 30 santimetre kare. Şuradaki küçük beyaz üçgenin alanını biliyorum. 24 santimetre kare. Ve geri kalanını istiyorum. Tümünü de biliyorum. Bu da 130 santimetre kare. O zaman kalan sarı alan. Sarı alan diyelim. Artık ortaya çıktı. 130'dan neyi çıkartacağım? Bildiklerimi. Yani 30'u ve 24'ü ne yapacağım? Çıkartacağım. Tamam mı? 30 ile 24'ün toplamı kaç? 54. 130'dan 54'ü çıkarttım. Kaç kalır? 76. 76 bizim doğru cevabımızdır. Yani sarı alan 76 santimetre kare imiş. Tamam. Sorumuza bakalım çocuklar. Kareli zemindeki koordinat sisteminde A noktası ile BCD üçgeni verilmiştir. BCD üçgeninin x eksenine göre yansıması alınıyor. Buna göre A noktası hangi yönlerden kaçar birim ötelenirse
oluşan BDC üçgeninin köşelerinden biri ile çakışır demiş. Öncelikle bir öteleyelim bakalım. Pardon, yansıtalım. X eksenine göre yansıtacağız. Şimdi X eksenini baz alacaksınız. B burada ya. B'nin sanki ayna görünümüymüş gibi. Nereye doğru gider? İşte buraya gelir. B burada. C'ye bakın. X eksenine göre 2 birim yukarı çıkacak. C burada. D'ye bakalım. Bakın buradan 3 birim. Yukarıya doğru 3 birim. 1, 2, 3. Saydık. Şimdi bunları birleştirelim. Bu da D idi. Hepsini birleştiriyorum ve BDC üçgenimiz ya da BCD üçgenimizin neyi ortaya çıkıyor? Yansıması ortaya çıkıyor X eksenine göre. Şimdi bize ne diyor? A noktası diyor hangi yönlerden kaçar birim ötelenirse oluşan DBC üçgeninin köşelerinden biriyle çakışır. Yani A noktasının B'ye, C'ye ve D'ye göre neyini bulacağız? Uzaklığını bulacağız. O zaman A noktası için diyelim. A noktası. B noktasına ulaşabilmesi için ne yapması lazım? Ne kadar gitmesi lazım? Bir birim aşağı inmesi lazım bir kere. Bir birim aşağı. Sonra bir birim aşağı indiğinde buraya gelir. 1, 2, 3, 4, 5. 5 birim sağa doğru ötelenmesi lazım. Bir birim aşağı, 5 birim sağ. Bu tamam. Sonra C noktasına ulaşabilmesi için ne olması lazım? C noktasıyla aynı hizada olduğu için sağa doğru öteleriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 birim. 7 birim sağa doğru ötelenmesi lazım. Geldik D noktasına. D noktası için bakın D noktası yukarıda kalıyor. Yani bir birim öncelikle yukarı çıksın. Bir birim yukarı. Sonra kaç birim sağa? 1, 2, 3, 4. 4 birim sağa doğru ne yapması lazım? Ötelenmesi lazım. İşte bir birim aşağı 5 birim sağa giderse B noktası ile çakışır. 7 birim sağa giderse C noktası ile çakışır. D noktasına ulaşabilmesi için de bir birim yukarıya 4 birim sağa giderse D noktası ile çakışır diyoruz. Sorumuza bakıyoruz ve bize ne diyor? Küp şeklindeki özdeş 2 tane kutumuz var. Kapakları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriliyor. İki kutu arasındaki uzaklık 40 santimetreymiş, bize vermiş ve kapakların eğimi diyor 3/4 olduğuna göre kutulardan birinin bir ayrıt uzunluğunu bulunuz. Harika. Hadi gelin bulalım. Şimdi çocuklar, öncelikle buradaki kapakların eğimini bulabilmemiz için şöyle bakın, şuraya bir çizgi çiziyorum. Burada bir üçgen oluşturalım, tamam mı? Eğimi üçgenden bulacağız çünkü. Kapaklardan bir tanesine bakalım. Mesela şuradaki kapağımıza. Şöyle bunu da kırmızı ile çizeyim. Bunun eğimini nasıl bulurum ben? Bunun eğimini dikey bölü yatay olarak. Peki dikey uzunluğu biliyor muyum? Hayır. Şuraya böyle bir dikme indirelim. Ve dikey uzunluğu bulmaya çalışalım. Olur mu? Şimdi peki yatay uzunluğu biliyor muyum? Evet, 40. Dikmeyi indirdiğimde peki ne olur burası? 20'ye 20 olur. Artık ben burayı bulabilir miyim? Dikey uzunluğu, evet bulabilirim. Dikey uzunluğumuza x diyelim. Bunu nereden bulacağım peki? Eğimden. Eğim eşittir. Karşı bölü komşu da diyebiliriz aslında. Şuradaki eğimi buluyoruz. Karşı bölü komşu. Karşımızda kim var? X var. Komşumuz 20. Bunun da ne olduğunu söylemiş bize? 3/4 olduğunu söylemiş. Buradan x'i bulabilir miyim? Evet. Hemen içler dışlar çarpımı. 4x eşittir 20 çarpı 3. Her iki tarafı da 4 ile sadeleştiriyorum. X eşittir 15 olarak buluyorum. X'imiz 15'miş. Bakın şuradaki x 15. Artık ben şurayı, yani kapağın bir ayrıt uzunluğunu bulabilir miyim? Evet, özel üçgeni görüyorsunuz değil mi? 15, 20, buraya ne olur? 25 olur. Tamam. Şöyle de çizeyim isterseniz.
daha hoş bir şekilde görünsün. Burası 15 dik, burası 20, 15, 20, 25 yani 3, 4, 5 üçgeni burada oluşmuş çocuklar. Burası ne oluyor? 25. Ayrıtının bir uzunluğu 25 ise diğerlerinin hepsi de ne olacak? 25 olacak çünkü bunlar küp şeklindeki özdeş kutular. O zaman bir ayrıt uzunluğu nedir deriz? 25 santimetredir. Aras çizdiği ABC üçgeninin kenarlarına aynı uzunlukta 3 tane kalem koyunca aşağıdaki görüntü oluşmuştur diyor. Buna göre üçgenin iç açı ölçülerini küçükten büyüğe doğru sıralayınız. Pekala sıralayalım. Şimdi çocuklar öncelikle bakalım. Bir ABC üçgenimiz var. Lütfen dikkat edin. A kenarı burada. B ve C köşeleri burada. A köşesi, B köşesi, C köşesi bakın belirtilmiş. Kenarlarımız da bu şekilde. Şimdi dikkat edelim. Aynı uzunlukta 3 tane kalem var ama farklı şekillerde yerleşmişler. Şunları bir silelim. Bakın. Kalemimizin AB kenarına göre bakın. Tam olmuş AB kenarına. Tam. AC kenarına bakın. Kalem küçük kalmış AC kenarında. Burada boşluk oluşmuş. Demek ki AC kalemden daha büyük. Şöyle yapalım. AB eşittir kalem uzunluğuna diyelim. AC eşittir kalemden daha büyük. Şöyle AC büyüktür diyelim hatta kalem uzunluğundan. Ve BC'ye bakıyoruz. BC kalemin uzunluğundan daha küçük kalmış çünkü kalem dışarıya taşmış. Tamam mı? BC de nedir? Küçüktür kalem uzunluğundan. Buradan AB, AC ve BC arasında bir uzunluk sıralaması yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. En büyük hangisi? Kalemin uzunluğundan daha da büyük olan hangisi? AC. Şuradaki kenarımız AC. Yani şunu diyebiliriz. AC büyüktür. Hangisinden? Kalemin uzunluğuna eşit olandan yani AB'den. AB de büyüktür en küçükten yani kalemin uzunluğundan bile daha küçük olan BC kenarından. Bunu sıraladık. Ama bizden ne istiyor? İç açı ölçülerini sıralamamızı. Peki iç açı ölçüleri gördükleri kenarlarla bağlantılı değil miydi? Evet, bağlantılıydı. Burada küçükten büyüğe doğru sıralayınız demiş. Önce büyükten küçüğe sıralayalım, sonra küçükten büyüğe çeviririz onu. AC kenarını hangisi görüyor çocuklar? AC kenarını, bu kenarını B açısı görüyor. B açısı. B açısı büyüktür. Hangisinden? AB'yi görenden. AB kenarını gören. Hangisi? C. C açısından. Bu da büyüktür BC'den. BC'yi hangisi görüyor? A açısı görüyor. A açısı. O zaman sıralayalım. Küçükten büyüğe doğru. Tam tersini çevireceksiniz. A açısı küçüktür. Hangisinden? C açısından. Bu da küçüktür B açısından diyeceğiz. Hep birlikte sorumuzu okuyalım. Bir ilimizde turuncu ve mor olmak üzere iki farklı taksi vardır diyor. Turuncu taksilerin açılış ücreti 30 TL, kilometre başına alınan ücret 27 TL'dir. Mor taksilerin açılış ücreti 42 TL, kilometre başına alınan ücret 25 TL'dir. Buna göre kilometre cinsinden tam sayı olacak şekilde en az, bu önemli, kaç kilometre yolculuk yapılırsa turuncu yerine mor renkli taksinin seçilmesi daha ekonomik olur. Bu bakın önemli. Turuncu yerine mor renkli taksinin seçilmesi daha ekonomik. Bu ne demek? Mor renkli demek turuncudan ne olmalı? Küçük olmalı. Daha az tutmalı. Daha ekonomikse daha az yakmalı. Tamam mı? Mor renkli, turuncu renkliden ne olacak? Küçük olacak. Bunu yaptık. Sonra bize ne diyor? En az kaç kilometre yolculuk yapılır? Biliyor muyuz kaç kilometre yolculuk yapıldığını? Hayır. X kilometre yolculuk yapılsın. İkisinde de x'er kilometre. Tamam mı? Ona göre değerlendirebiliriz. Birinde x, birinde başka bir şey olursa olmaz. İkisinde de x kilometre yolculuk yapılmış olsun. O zaman hadi gelin hesaplayalım.
Bize ne diyor? Turuncu taksilerin açılış ücreti 30 TL. Turuncu taksinin altına geliyorum. 30 TL açılış ücretiyle başladım. 30 artı. Sonra kilometre başına alınan ücret 27 TL. Her kilometrede 27 TL ben ne yapacağım? Para vereceğim. Ve kaç kilometre gidiyorum? X kilometre. O zaman 27 çarpı X mi demem lazım? Evet. Tamam. Bununkini hesapladık. Geldim mora. Mor'un açılış ücreti ne kadar? 42 TL. 42 ile başlıyorum. Sonra kilometre başına 25 TL alınıyor. Kaç kilometre gidiyorum? X kilometre. Harika. Denklemi kurduk mu? Evet. Eşitsizliğimiz tamam mı? Evet. O zaman ne yapalım? Çözüme başlayalım. 42 artı 25x küçüktür 30 artı 27x'ten. Şimdi ne yapacağız? Karşılıklı yer değişimi yapacağız. X'ler bir tarafa, sayılar bir tarafta toplanacak. 42 eksi 30 küçüktür 27x eksi 25x'ten. 42'den 30 çıktı 12 küçüktür 27'den 25 çıktı 2 tane x. Her iki tarafı 2'ye bölelim. 6 küçüktür x'ten. Harika. 6 x'ten küçükse x'in alabileceği en büyük değer ne olur? Pardon, en küçük değer ne olur? 7 olur. 7. 7 kilometre. Bize de zaten en azını mı soruyor? Evet. O zaman diyoruz ki x en az 7 kilometre olabilir. Eğer en az 7 kilometrelik bir yolculuğa çıkılacaksa mor renkli taksinin seçilmesi turuncudan daha ekonomik olacaktır. Sorumuza bakalım. Koordinat sisteminde diyor A noktasının 3 birim aşağı 4 birim sola ötelenmesiyle B noktası, B noktasının 5 birim sağa 2 birim aşağı ötelenmesiyle C noktası elde ediliyor. C noktasının koordinatları 3'e eksi 2 olduğuna göre A ve B noktalarını belirleyerek ABC üçgenini çiziniz demiş. Hemen çizelim. Öncelikle biz ne yapalım? Koordinat sistemi oluşturalım kendimize. Hadi gelin çizelim. Şurada bir çizgi var zaten. Bunu da kullanalım. Olur mu? Şöyle x ekseni. Burada da ne var? Y eksenimiz var. Şimdi çocuklar. Öncelikle bize neyi vermiş? C'yi vermiş. Demiş ki 3'e eksi 2. Tamam. Şöyle bir 1, 2, 3, 4 diye gidelim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Buraya doğru da inelim. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. 1, 2, 3, 4. 4'ten daha fazlası yoktur inşallah. Hadi bakalım. Evet, öncelikle C noktasına işaretleyelim. 3'e eksi 2. Bakın 3'e eksi 2. Tıp 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 geliyorum. Ve işaretledim. Burada neyimiz var? C noktamız var. 3'e eksi 2 noktası. C'ye gelene kadar neler yapmışız? Bunları da farklı bir renkle işaretleyelim. Öncelikle bize ne diyor? B noktasının diyor 5 birim sağa 2 birim aşağı ötelenmesiyle C noktası elde edilmiştir. Tam tersini yaparsak B'ye ulaşır mıyız? Evet. Yani 5 birim sağa değil 5 birim sola 2 birim aşağı değil 2 birim yukarı çıkartırsak neyi buluruz? B noktasını bulmuş oluruz. Tam tersini elde ederiz. C noktasından B'ye gidiyorum. 2 birim yukarıya çıkartıyorum. 2 birim yukarıya çıkarttım. Tam x eksenindeyim. Sonra 5 birim sola gidiyorum. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Şuradayız. Hangi nokta burası? B noktası. Eksi 2'ye 0 noktası. Gerçekten tam tersini yapmadan değerlendirin. C'yi bulursunuz. Bakın ne diyordu bize? B noktasının 5 birim sağa. Bakın 5 birim sağa gidiyorum. 3'e geldim. 2 birim aşağı inin. 1, 2. C noktasını buldunuz, tamam mı? O yüzden B doğru bulmuşuz. Diğerine bakalım. A noktasına. A noktasının diyor 3 birim aşağı 4 birim sola ötelenmesiyle B noktası bulunmuştur. B noktasını bildiğim için tam tersini yapıp A'ya ulaşacağım. Ne diyor? 4 birim sola. Sola değil sağa gideceğim. 3 birim aşağı. Aşağı değil yukarı çıkacağım. Ve neyi bulacağım? A noktasını bulacağım. Hadi gelin B noktasından yola çıkıyorum. Ne yapıyorum? 4 birim sağa gidiyorum. 1, 2, 3, 4. Şuradayım.
Sonra 3 birim yukarı çıkıyorum. 1, 2, 3. Tam şu noktadayım. Burası ne oldu? A noktası oldu. 2'ye 3. 2'ye 3 bizim A noktamız oldu. Harika. Gerçekten de bakın hadi yine kontrolünü sağlayalım. A noktasından yola çıkalım. 3 birim aşağıya inelim. İndim. Sonra 4 birim sola. 1, 2, 3, 4 birim sola. B'yi buldum. Tamam. Sonra B'den de yola çıkalım. 5 birim sağa gidelim. Sonra 2 birim aşağı inelim. C noktasını bulduk. Hepsi tamam. Bize ne diyor? A ve B noktalarını belirleyerek ABC üçgenini çiziniz. Hadi çizelim. A, B ve C. Bütün köşelerimiz tamam olduğuna göre üçgenimizi çizebiliriz. Kenarlarımızı şöyle oluşturalım. Burayı da şöyle kalınlaştırayım. Tam net görünsün. Çizim güzel olmamış olabilir ama siz ABC üçgenini görmüş oldunuz. Hep birlikte sorumuza bakıyoruz. Kareli zemindeki koordinat sisteminde ABC'de yamuğu bize verilmiş. Bu yamuğun demiş x eksenine göre yansımasını 3 birim sağa öteleyip oluşan görüntüyü çiziniz. Harika. Öncelikle ne yapmamız lazım? X eksenine göre yansımasını almamız lazım. Hadi gelin alalım. A'yı yansıtıyorum önce. A burada olur. B'yi yansıtıyorum. B burada olur. C'yi yansıtıyorum. 3 birim. 3 birim. C burada olur. D'yi yansıtıyorum. D de burada olur. Hemen çizelim. ABCD yamuğunu çizdik. Bu x eksenine göre nedir? Yansımasıdır. Sonra bunu ne yapacağım? 3 birim sağa öteleyeceğim. 3 birim sağa ötelemek demek tüm köşeleri 3 birim sağa ötelemek demektir. Tamam mı? Bunu farklı bir renkle çizelim. Öncelikle C'yi öteliyorum. 1, 2, 3. C burada olur. B'yi öteliyorum. 1, 2, 3. B burada olur. D'yi öteliyorum. 1, 2, 3. Bakın D şuradaki C'nin olduğu yerde olacak. Burası D olacak. Biraz sonra kırmızıyı sileceğim. Bunu çizeceğim direkt. A'yı da 3 birim öteleyelim. 1, 2, 3. A da burada olur. Tamam mı? Şimdi kırmızıyı silelim. Ve mavi son üçgenimizi, aman üçgenlerden geldi. Yamuğumuzu çizelim. Evet, yamuğumuzu çizdik. Harika. Şu da neydi? B idi. Tamam mı? Son noktada 3 birim ötelediğimiz ABC'de yamuğumuz. Ve dersi başladığımız yerde bitirelim istedim sevgili öğrencilerim. Balonda veda ediyoruz. İnşallah sizler için verimli ve güzel bir ders olmuştur. Yazılıdan nasıl 100 alırım videomuzu hala izlemediyseniz Sevimli Matematik kanalımızda bulabilirsiniz. Sınava girmeden önce mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Aşağıya linkini de bırakıyorum. Evet canlarım, kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Dualarım hep sizinle olacak. İnşallah çok yüksek notlar alırsınız ve mutlaka puanlarınız açıklandığında bana yorum olarak atın. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.